Merhabalar, hoş geldiniz. Kullandığınız renklere göre hem kız hem erkek bebekler için uyumlu. Bu çok kolay yelek çalışmamızı yapacağız bugün. Yeleğimizin büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası uyumlu oldu. 3-6 ay boyutunda da giyilebilir aslında bebeğinizin kalıbına göre. Santim olarak ölçülerini ben videonun sonunda verdim. Ona göre karar verip yeleğinizi başlayabilirsiniz. Yeleğimi ben hem elimde kalan artan ipleri değerlendirmek adına bu şekilde 3 renkten yaptım. Sizler isterseniz tek renk olarak da yapabilirsiniz. Öyle de gayet sade ve şık bir çalışma olur. Bu motif çalışmaları da yine ister eklersiniz ister eklemezsiniz. Yine sizin tercihinize kalmış. Bir tane de çalışıp yeleğinizi tamamlayabilirsiniz. Yeleğimiz için 3 tane düğmeye ihtiyacımız var. Arkadan da görüntümüz bu şekilde. Tamamen haroşa örgülerle örüp nasıl büyük öreriz onu da yine size videonun sonunda anlatmaya çalıştım. Öncelikle yeleğimizin örülüş mantığını anlayalım diye. Ve bu kolay yelek çalışmasını örmeye başlayalım. Arka taraftan öreceğiz zaten. İlerleyeceğiz. Omuzdaki ayrımı yapacağız. Hiç omuzda dikişimiz yok. Kesmeden önümüzün bir parçasını tamamladıktan sonra diğer parçasını öreceğiz. Yeleğimizi bu haliyle tamamlamış olacağız. Tabii ki motif çalışmalarımızla beraber hemen yeleğimizi anlatmaya başlayalım. İp olarak 3 farklı renkle çalışacağım. İpin markasının bir önemi yok aslında. Elinizde kalan yarım ipleri de değerlendirebilirsiniz. Yarım yumak ipleri de. Şimdi bu ilk mavi ipim Nako Elite Baby'nin ve renk numarası da 1986. İpin uzunluğunda 250 metre uzunluğuna bir ip. İkinci bağladığım ipim de yine Nako Elite Baby'nin ipi ve renk numarası da 10482 250 metre uzunluğunda bir ip. Şimdi ben bu aşamaya kadar bir detay olmadığı için örüp ilerledim. Şiş numaram 3,5 olacak. 3,5 numaralı şişime tam 60 tane ilmeğimi attım. Bu 60 ilmeğimi olduğu gibi ön yüzden arka yüzden haroşa örgülerle ördüm. Diğer renk geçişimi 25 sıra mavime ördüm. Bu uzunluğu da siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Rastgele ben ördüm 25 sıra mesela. Sonra diğer rengimi bağladım. Ve bir miktar da bu ikinci rengimden devam ettim. Koltuk altına geldim şu anda. Koltuk altı içinde 36 sıra. Bu aşamaya kadar 60 ilmeğimi 36 sıra örmüş oldum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Koltuk oyuntusu vermek istiyorum. 2 ilmek bu taraftan 2 ilmek bu taraftan keseceğim. Örgümün her ön yüzünde. Ondan sonra ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Şimdi bunu beraber yapalım. Çok minik bir belirginlik yapacağız aslında. Çok da bir oyuntu gözükmeyecek. Baştan 7 ilmeğimi öreceğim. 2, 4, 6, 7. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir tane eksiltmiş oldum. Haroşa örgülerle ilerliyorum. 9 tane ilmeğim kalana kadar. Burada da 2 ilmeğimi keseceğim. Kalan 7 ilmeğimi öreceğim. Bu arada örgümün kenarlarında da ben sıfır dikiş yapacağım için şu tırtıklı görüntü var ya, oradan iğnemi geçirerek, ipliğimi geçirerek dikişimi yapacağım. Yine sizler de bu görüntüyü vermek istiyorsanız örgümün sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Örgüme başlarken ilk ilmeği örmeden aldığımda bu kenardaki diş görüntüyü sağlıyorum. Sizler de ilmek alış şeklinize göre nasıl sağlayacaksanız o şekilde örebilirsiniz. Dikiş yaparken daha rahat bir şekilde dikeceğimiz için bu detayı da size söylemek istedim. Şimdi haroşa örgülerle ilerliyorum. Ben haroşamı bu şekilde örüyorum. Sizler bildiğiniz gibi çalışabilirseniz sonuç değişmiyor. Şimdi ilerleyelim. Şişimde 9 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve 7 ilmeğimi örüyorum. Baştaki gibi olmuş oluyor. Kalan 7 ilmeğimizi örelim. Arka yüzden örgümün hiçbir detay yok. Arka yüzden bütün ilmekleri haroşa olarak örelim. Sonra tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ördüm. Şimdi ön yüzde yine başta 7 ilmeğimi örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci defa kesmemi yapmış oldum. Şişimde 9 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlerledim. Şişimde 9 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kestim. Kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümüzde ön yüzünde olmak üzere 2 buradan
2 ilmek buradan eksilttik ve şişimde 56 tane ilmeğim kaldı. Hiçbir işlem detay olmadan sadece haroşa örgülerle ön yüzden arka yüzden omuz kısmına gelene kadar örgümüzü örelim. Sonra önleri öreceğiz. Omuzda kesme yapmayacağız. Sadece ense kısmında kesme yapıp ön tarafa geçeceğiz. Bu elimizdeki var olan 56 ilmeği bir miktar örelim. Burada koltuk altına kadar santim ölçüsü vermedim. İsterseniz bu aşamada size santim ölçüsü vereyim. Şöyle baktığımda 15 santim çalışmış oldum bu aşamaya kadar. Yelek çalışmamın arka tarafını tamamlamış oldum. Koltuk altı kesmemden sonra yine bir miktarı ördüm ve şu renk green ile ilerledim. Açık gümüş gri rengi diyebilirim. Rengini de merak eden arkadaşlarım için 224 renk numarası. Şimdi koltuk altından yukarı doğru baktığımda tam 24 sıra örmüş oldum. Şu kesme yaptığım yer belli oluyor zaten. Buradan yukarı doğru sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Arkada toplam 60 sıra çalışmış olduk. Şöyle hemen göstereyim. 60 ilmeğimizi toplamda 60 diş haroşa sırası olacak şekilde arka detayını tamamladık. Buradaki rengimi de kaç sıra ördüm toplamda onu söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra olduktan açık gümüş gri rengimi bağlamış oldum. Bu yukarıya doğru da 60 sıramı tamamlayacak şekilde de grimi ördüm. Onu da sayayım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sırada bu açık gri çalışmış oldu. Yeleğimizin arka ölçüsünü verdiğimde de 24 santim örmüş görünüyorum benim örgüme göre. Arka uzunluğumuz da 24-24,5 santim. Burada yeleğimizin ense kesimini ve omuzdaki ilmek sayılarını ayıracağız. Omuzlar için 18 ilmek bırakacağız. Ensede 20 ilmek keseceğiz. Diğer omuzumuzda da yine 18 ilmek bırakacağız. Tabi toplamda koltuk altı kesimlerinden sonra şişimizde 56 ilmeğimiz var biliyorsunuz. 18 ilmek omuzlara, ense için de 20 ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi örgümün arka yüzünden geçerken baştaki 18 ilmeğimi öreceğim. 18 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Burada ortadaki ilmeklerimi 20 ilmeğimi keseceğim. Yani şişimde 18 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerimi kesiyorum. Sizler bildiğiniz gibi ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kesiyorum. Omzumda 18 ilmeğim kalana kadar ensede 20 ilmeğimi kestim. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi sadece bu taraftaki 18 ilmeğimizi çalışacağız. Buradaki 18 ilmeğim şişimde bekleyecek. Onu biraz sonra ilmek tutucuya alıp bekleteceğim. Şimdi bu 18 ilmeğimi ön yüzden arka yüzden yine 15 sıra hiçbir işlem yapmadan olduğu gibi haroşa sırasıyla örelim. Örgümü çeviriyorum. Buradaki ilmeklerimi şu aparatıma aktaracağım. Sizler böylece de örüp ilerleyebilirsiniz hiç aktarma yapmadan. Başka bir şişte de bekletebilirsiniz. Ben anlatırken daha rahat anlatmak adına hemen bunu aktardım. Şimdi bu artık 18 ilmeğimi dediğim gibi bir miktar örelim. Sonra tekrar beraber devam edelim. Dediğim gibi 15 sıra haroşamı çalıştım. Şu omuzu ayırdıktan sonra bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra haroşamı ördüm. Burada ön tarafta. Şimdi başta 10 ilmeğimi öreceğim. Bir dolama yapacağım. Hemen yanında bir selanik çalışacağım. Ve kalan 7 ilmeğimi de haroşa pat çalışması olarak kabul edip 7 ilmek haroşamı çalışacağım.
ön yüzündeyim. Düz yüzündeyim daha doğrusu. Bu 10 ilmek öreceğim başta. 10 ilmek haroşamı örüyorum. Şunlar şöyle ses yapmasın. İki, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kenarda da 8 tane ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğim devamlı benim haroşa çalışmam olarak sabit 7 ilmek öreceğim. Ve onun yanında da sürekli bir tane Selanik çalışmam. Yani örgümün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak öreceğim bu ilmeği. Geri kalan bütün ilmeklerim yine haroşa. Başka hiçbir detay yok. Bu 10 ilmeğimin de dibinde sürekli dolama yapacağım. Örgümün her ön yüzünde. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmayacağım. Arka yüzünde sadece bu ön yüzde bir tane düzümü ters olarak öreceğim. Başka detay yok. Şimdi 10 ilmeğimi ördükten sonra bir tane şöyle şişime doladım. Ve burada Selanik çalışmam için bir tane de düz örüyorum. Normalde bu düzümün bir altından batacağım ama burada Selanik kurulumun yapmak için şimdi bir tane düz olarak ördüm ve kalan ilmeğimi 7 haroşa olarak örüyorum. Dolamayla beraber şu an şişimde 19 tane ilmeğim olmuş oldu. Ön taraf bu şekilde artışlar yaparak yeterli genişliğe gelene kadar öreceğiz. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Ters yüzüne daha doğrusu. Baştaki 2, 4, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Ve ön yüzde yaptığım düzü arka yüzde ters. Bu ilmeği 7 haroşadan sonra sürekli ters olarak öreceğim. Ben haroşalarımı da ters örgü tekniğiyle ördüğüm için bütün ilmeklerim ters oluyor tabii örgünün yüzünde. Sizler örgüsünü düz örgü tekniğiyle öğren arkadaşlarım. Baştaki 7 ilmeği haroşa bildiğiniz gibi örüyorsunuz haroşaları. Ve yanındaki 8. ilmeğimizi örgümüzün ters yüzünde arka yüzünde bu bir ilmeği ters olarak örüyoruz. Şimdi bu doladığım ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim haroşa yani. Şimdi örgümü tekrar ön yüzünde dolamalar yapmaya devam edeceğim. Bu dolamaları 15 defa tekrar edelim. Şimdi yine örgüme başlarken 10 ilmek haroşamı örüyorum. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şişime bir doladım. Haroşamı ördüm. Bu ortada artışlar olacağı için bir düz hattımı görene kadar ilmeklerimi haroşaları öreceğim. Şimdi burada dediğim gibi Selanik çalışması yapmak istiyorum. Çünkü burada düz arkada ters olarak örersem bizim kenardaki haroşalar da toplayan bir teknik olduğu için burayı da ben esnek olmasını istemediğim için bu bir düz hattımı Selanik olarak öreceğim. Bunu da şu klasik bir buradaki ilmeğimin içinden değil de bir düzümün altındaki ilmeğimden batacağım. Şuradan. Gördüğünüz gibi şuradan düz olarak ördüm. Şöyle ilmeğimi serbest bıraktım. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Çok kolay, hiçbir zorluğu yok. Ön tarafı örerken de gayet zevkle üreyerek artan bir çalışma. Şimdi örgümü çeviriyorum. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa. Yanındaki ilmeğim ters. Ön yüzde yaptığım düzüm her daim arkada 8. ilmeğim. Şöyle 7 ilmek haroşadan sonra ters. Kalan ilmeklerim haroşa. Doladığım ilmek de aynı şekilde. Tekrar örgümün ön yüzüne geçiyorum. Doladığımız ilmekler şöyle delik delik düşüyor. Ajur çalışmalarımız böyle oluyor çünkü. Şimdi yine 10 ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. Düz hattıma kadar haroşamı ördüm. Yine ilmeğimi normal yerinden değil de normal alacak düz örecekmiş gibi değil de bir altından batarak düzümü örüyorum. Şöyle ilmeğimi serbest bırakıyorum. Kalan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Baştaki 7 ilmek haroşam. Yedi ilmeğimin yanındaki ön yüzde yaptığım düz arka yüzde ters. Bir tane ilmek ters. Kalan ilmeklerim haroşa. Doladığım ilmeği de haroşa olarak örüyorum.
Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine başta 10 ilmek haroşa. Bu hep böyle devam edecek. 10 ilmeğimin yanında dolama yapacağım. Ortadaki ilmeklerim arttığı için düz hattımı görene kadar haroşa örüyorum. Ön yüzde yalancı Selanik, kalan 7 ilmeğim haroşa. Şimdi 10 ilmeğimi ördüm. Şişime bir doladım. Düz hattıma kadar haroşa örüyorum. Düz hattımı gördüm. Bir altındaki düzümün içinden batarak ördüm. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Burada ben ip rengi değişikliği yapacağım. İsterseniz sizler bu uzun açık gri ile öreceğiniz detayı 1-2 sıra daha fazla yapabilirsiniz. Ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra çalışmış oldum. Ben artan ipleri değerlendirdiğim için burada açık gri ipimle bitince ipimin rengini de değiştireyim. Şöyle baktığımda da zaten bu uzunluk benim için yeterli. Bu uzunlukların bir sayısı yok aslında. Böyle kafanıza göre, zevkinize göre geniş, dar olacak şekilde renkleri değiştirebilirsiniz. Ben eşit olacak şekilde dağıtmadım. Tamamen öyle kendi göz zevkime göre ayarlıyorum. Şimdi bu 18 sıradan sonra ipimin rengini değiştiriyorum. Bu arada sizler ilmek alış şeklinize göre ipinizin renk değişikliğini ne tarafta yapmanız gerekiyorsa ona göre bağlarsınız ipinizi. Şimdi şu hattın arka tarafta kalmasını istediğim için bunu söylüyorum. Ön tarafta da şöyle düzgün bir görüntü oluyor. İpimi ben ilmek alış şeklimden dolayı arka yüzden geçerken rengini değiştiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Ben sadece ip değişikliği yapmış oldum. Bir sıra daha göstereyim. Sonra bizler örüp ilerleyelim. Her sırayı gösterip sizi de sıkmayayım. Şimdi yine baştaki ilmeğim örgümün ters yüzündeyim, arka yüzünde. 7 ilmek haroşamı örüyorum ön taraf için, pat çalışması için. 2, 4, 6, 7. Bir tane tersim var biliyorsunuz. Bir ters. Kalan ilmeklerim haroşa. Örgümün ters yüzünden sıramı tamamladım. Ön yüzünde de baştaki 10 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Yanında bir dolama yapıyorum. Düz hattıma kadar ortadaki ilmeklerim haroşa. Buradaki bir düzümün altındaki yere batarak örüyorum. Yine 7 ilmeğim haroşa. Bu teknikle bizler örüp ilerleyelim. Bu dolamayı 15 defa tekrar ederek yaptığımızda şişimizdeki ilmeklerimiz 33 ilmeğe çıkana kadar yapmış olacağız. Şöyle. Bu tekniğin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 10 ilmek örüyoruz, dolama yapıyoruz. Düz hattımızı görene kadar ortadaki ilmekler haroşa. Düzümüzü örüyoruz. 7 ilmeğimizi çalışıyoruz. Örgümün ters yüzüne geçince de 7 ilmeğimi örüyorum. Şu bir ilmeğim ters, kalan ilmeklerim haroşa. Arka tarafta dolama vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. Bu dolamaları 15 defa tekrar ederek tamamlayalım. Sonra yine beraber devam edelim. Örgümde ilerleyerek devam ettim. Bu dolama detayını 15 defa yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 defa yapınca ön tarafta 18 ilmeğim 33 ilmeğe ulaştı. Bu 33 ilmeği artık olduğu gibi aşağı doğru yeleğimiz yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ama bu Selanik çalışmamız ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde arka taraftan da böyle bir görüntü oluşuyor. Bu Selanik çalışmasına devam edeceğiz. Bu 33 ilmeği artık kesme artırma hiçbir şey yapmadan haroşa örgülerle örelim. Selanik çalışmamızı yapalım ve ön taraf içinde bizim arkayı bu arada arkadaşlar biliyorsunuz toplamda 60 sıra örmüştük. Ön tarafı biraz uzun yapmak istiyorum. Ben bebek yeleklerini genelde ön tarafı biraz uzun yapıyorum. Çünkü şu ense kısmı bebeğin boynuna oturup rahatsız etmesin diye arkayı 60 sıra ördüysek ön tarafı da 3-4 sıra fazla örüp toplamda şu ayırdığım yerden itibaren etek ucuna kadar 63-64 sıra örelim. Sonra bu 33 ilmeği kesip ve bu arada şu yandaki olan ipleri de nasıl temizleriz onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İğne yardımıyla yapacağım ben. Şöyle iç yüzünden örgümün sağından solundan olacak şekilde hem gizlemesini yapacağım hem temizlemiş olacağım.
Bunu da size göstermek istedim. Bu kadar. Yine bunu da aynı şekilde şöyle içeri doğru örgümüzün ön yüzüne çıkmayacak şekilde örgümüzün içinden geçirip sonra şöyle kesip ipi buradan temizlemiş olacağız. Bu sağındaki solundaki ipleri de bu şekilde halledebiliriz. Ön parçamı tamamladım. Dediğim gibi omuzdan itibaren ayırdıktan sonra toplamda ön sıralarım 63 sıra çalıştım ben. Ve mit yeşili sıramı da saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra mit yeşili, kalan sıralarımı da mavi rengimle tamamladım. Ön parçamı şu omuz detayından aşağı doğru saydığımda 63 sıra çalıştım. Şimdi diğer ön tarafımızı yapacağız. Tam simetrik olacak şekilde diğer ön tarafta 3 tane ilik çalışacağım ben. Şimdi ilmek tutucudaki ilmeklerimi hemen çıkarıyorum. Bir şişe geçireceğim. Tabii gene 3,5 numaralı şişle örmeye devam ediyorum. Gri ipimi bağlıyorum burada. Buradaki 18 ilmeğimi de diğer tarafta olduğu gibi hiçbir işlem yapmadan örelim. Sonra yine dolamalara ve Selanik çalışmasına başlayacağız. Örgümü çeviriyorum. Hiçbir detay yok burada, biliyorsunuz. Bu 18 ilmeğimi 15 sıra 15 diş haroşa sırası olacak şekilde öreceğiz. Sonra yine beraber devam edelim. Sıralarımı tamamlıyorum ben. Sonra tekrar geliyorum. Burada da 15 sıramı ördüm. Bakalım hemen şöyle ayırdıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi ön taraftan tabii ki tam simetri olarak çalışacağımız için 7 ilmek öreceğim. Selanik çalışmamı kuracağım, dolayacağım ve kalan 10 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde örgüme devam edeceğim. Şu arada artırmalar oluyor biliyorsunuz. Yine 7 ilmeğimizi öreceğiz başta. Selanik çalışması, artırma ilmekler, dolama, kalan 10 ilmeğimizi çalışarak bu ön tarafı yapacağız. Çok kolay yine. Ben yine şu ön tarafında santim uzunluğunu vermek istiyorum size. Soran arkadaşlarım için. Tam şuradan baktığımda 25,5 santim çalışmış oldum. Arkayı ölçtüğümde de tabii ön tarafı biraz ne demiştik? Uzun çalışalım. Arka tarafta 24 santim çalışmış oldum. Genişliğine bakalım. Genişliğinin ölçüsünü vermemiştim. Yine benim örgüme göre, elimi sıkılığına göre 23,5 santim. Bu yarım santim, 1 santim oynayabilir. Sizin ipinizin kalınlığına ve elinizin sıkılığına göre hiç önemli değil. Önümün genişliğine de baktığımda 13 santim çalışmış oldum. Şimdi devam edelim. Örgümün ön yüzündeyim. 15 sıramı tamamladım. Baştan 7 ilmeğimi örüyorum. 7, 2, 4, 6, 7. Selanik çalışmam için düzümü örüyorum burada. Bütün örgülerini zaten haroşasını da düz örgü tekniğiyle öğrenen arkadaşlarım zaten burayı da yine düz olarak örüyorlar. Ve burada şişime bir doluyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var zaten. Bu 10 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzden. Şimdi artık sadece şu 7 ilmeğimin yanındaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka tarafta hiçbir detay yok biliyorsunuz. Doladığım ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Haroşamı ördüm. Bu ilmeğim benim ters arka yüzde. Bunu ters olarak örüyorum. Kalan 7 ilmeğim haroşa. Tabii ben yine tekrar ediyorum. Haroşalarıma alış şeklimden dolayı örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri bana göre yine ters olarak örüyorum. Örgümü çevirdim. Baştaki 7 ilmek haroşamı ördüm. Ve Selanik çalışmamı yapıyorum. Ne yapıyorduk? Bu klasik ilmeğimin içinden değil de
Bir altındaki şu düz ilmeğimin tam şuradan giriyorum içinden. Düz olarak örüyorum. İlmeğimi şöyle bırakıyorum. Bu yine haroşa olarak örüyorum. Şişimde 10 ilmeğimi kalınca hemen dolamamı yapıyorum. Bu şekilde anlayabiliriz. Şişimizde kalan 10 ilmekten önce her daim dolama yapacağız ve bunu 15 defa tekrar edeceğiz. Diğer tarafta olduğu gibi. Örgümü çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sadece bir ilmek olan tersimi örüyorum. Diğer ilmeklerim haroşa. Şu ilmeğim benim, sayalım. 2, 4, 6, 7, 8. ilmeğim ters. Şöyle ön taraftan da bakıp kontrol edersiniz. Ona göre ilmeğinizi ters olarak örersiniz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Baştaki 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi Selanik çalışmamı yapacağım. Bu klasik düz ilmeğimin içinden değil de her zamanki ördüğüm düz olarak çalıştığım yerden değil de bir altındaki düzümün içinden batıyorum. Selanik çalışmamı örüyorum. Yanında haroşa olarak örüyorum. Şişimde 10 ilmeğimi kaldığını gördüğünde bir doluyorum ve kalan 10 ilmeğimi örüyorum. Ön tarafı da bu şekilde çalışıyoruz. Hiçbir zorluğu yok aslında. Her sırayı göstererek sizi de sıkmak istemiyorum. Videoda uzamasın. Bizler örüp ilerleyelim. Sıralarımı tamamladım. Artırmalarımı yaptım ve şişimde şu an 33 tane ilmeğe ulaştım. Diğer tarafta olduğu gibi. 15 adet artırmamı yaptıktan sonra da 2 sıra hiçbir işlem yapmadan şöyle çevireyim. Tabii bu 33 ilmeğimi 2 diş haroşa sırası ördüm ve ilik açma sırama geldim. Ben ilmeklerimi alış şeklimden dolayı örgümün arka yüzünde iliğimi açacağım. Şöyle 2 diş haroşamın arasına gelmesini istediğim için iliği böyle yapacağım. Şimdi dediğim gibi 15 defa artırmamı yaptım. Şöyle baktığımda da 2 diş haroşa sıramı ördüm ve burada iliğimi çalışacağım. Şimdi ön yüzden sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzden de ilerledim ben. Ve şişimde şöyle çevireyim daha anlaşılır olsun. 5 tane ilmeğim kaldı. Bu 33 ilmeğimi olduğu gibi ördüm haroşa örgülerle. Şişimde 5 tane ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeğimden ikisini bir alıp şu şekilde ördüm. Haroşa olarak şişime bir doladım ve kalan 3 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. İliğimi çalışmış oldum. Şimdi artık normal haroşamı örmeye devam edeceğim. İliğini ön yüzde açmak isteyen arkadaşlarım da baştaki 3 ilmeği örecekler. Şişine bir dolayacaklar. Yanındaki 2 ilmeği kesecekler. Ve yine örgüsünde gördükleri gibi devam edecekler. Şimdi ben iliğimi açmış oldum. Doladığım ilmeğimi örüyorum. 7 ilmek haroşamı çalışıyorum klasik. Şöyle bakalım. İliğimi çalışmış oldum. Yanındaki Selanik örgümü yapıyorum. Kalan ilmeklerim artık haroşa, bir detay yok. Bizler diğer tarafta olduğu gibi 63 sıramızı tamamlayalım. Ne yapıyorduk? Şu yakayı ayırdıktan sonra aşağı doğru 63 sıramızı tamamlayacak şekilde bu 33 ilmeğimizi öreceğiz. Tabi burada tek detay, Selanik'imizi örmeye devam edeceğiz ve iliğimizi de 3 tane çalışacağım ben. Bu ilikten sonra 13 diş haroşa sırası olduktan sonra ikinci iliğimi bir 13 sıra daha öreceğim. Üçüncü iliğimi açacağım ve sıralarımı tamamlayıp bütün ilmeklerimi keseceğim. Şimdi bizler oraları yapıp ilerleyelim. Zaten iliğimizi nasıl çalıştığımızı gösterdim. Ön tarafı tamamlayalım. Yeleğimin diğer ön parçasını da tamamladım. Nasıl diğer tarafta renk geçiş sıramı yaptıysam burada da aynı şekilde yaptım. 13 diş haroşa sırası arasıyla iliklerimi çalıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra arayla 3 tane ilik çalışmış olduk. Ön tarafı da yine 63 sıraya tamamladım. Sonra ilmeklerimi kestim. Hiçbir zorluğu yok zaten. Ve ben yeleğimi ayıcık figür çalışmasıyla süslemek istedim. Bu figür çalışmasını, motif çalışmasını ben ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bunun yapılışını da sizlere yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Ayrıyeten açıklamalar kısmında da linkini sabitleyeceğim. Oradan baktıktan sonra bu çalışmayı yapabilirsiniz. İstiyorsanız
Hiç ayıcık figür çalışması yapmadan da yeleğinizi bu şekilde sade haliyle kullanabilirsiniz. Ya da bir tarafına bir tane yapabilirsiniz. Benim gibi 2 tane dikip çalışabilirsiniz. Tamamen bu detaylar sizin zevkinize kalmış. Şimdi örgümde ben diğer tarafta tabii ki düğmelerimi diktim. Yan dikişimi de yaptım. Bu taraftaki dikişi de beraber yapalım. İpimi biraz uzun bırakmıştım zaten. Hemen onunla dikiyorum. Benim örgümün kenarları diş diş olduğu için 0 dikiş yaparak birleştireceğim. Sizlerde bu şekilde olmadıysa örgünüzün kenarı hiç önemli değil. Klasik, çok kalın olmayan bir dikişle yeleğinizi dikebilirsiniz. Şuradaki yerden gireceğim. Devam ediyorum. Buradaki renklerin aynı hizaya gelmesinin bir önemi yok. Zaten ön uzunluğu, arka uzunluğu eşit bir şekilde yapmadık. Normal mavi ipimle dikmeye devam ediyorum. Eğer sizler istiyorsanız ben burada size göstermek için buradaki ipimi de biraz uzun bıraktım. Buradan itibaren yukarı doğru da bu rengimle dikebilirim. Şimdi öyle yapacağım ben. Dikerken de çok sıkmayalım. Örgümüzle aynı esneklikte olsun dikişimiz. Şöyle aşağı doğru tekrar içinden geçireceğim. Bu kadar yeterli. Dikişime bu iple devam ediyorum. Aslında ben diğer tarafı tamamen mavi iple diktim. Hiç belli bile olmuyor aslında. Şu renkle dikip tamamladım. Arka tarafta koltuk altı için kesme yapmıştık biliyorsunuz. Orayı görene kadar dikmeye devam ediyorum. Şuradan bakacağım. Şurası benim kesme yaptığım hattım. Şu noktaya kadar 1 2 3 diş daha dikeceğim. Arada da şöyle esnetiyorum ki çok sıkı olmasın. Yan dikişimizi de tamamlamış olduk. Şuradaki minik ipi de içinden geçireceğim yine. Öyle gizleyeceğim. Şimdi nereye kadar diktik onu da ön taraf için göstereyim size. Şu dolamalar var ya 1 2 3 4 dördüncü dolamanın hizasına kadar dikmiş oldum. Arka tarafta da zaten şu kesme yaptığım ilmeğim var ya, tam oraya kadar diktiğimde yeleğimin yan dikişini tamamlamış oldum. Bu haliyle yelek çalışmamızı tamamladık. Tabii ki buradaki motif çalışmasını da ipin birazcık uzun bırakmıştık. Kendi renginden motifimin kenarından dikerek tamamlayacağım. İçeriden şöyle bir görüntü oluyor. Bu motifi de tamamlayalım.
dikelim. Sonra de çalışınca, dikince yeleğimi tamamlamış oldum. Sizler bu motif çalışmalarını hiç dikmeden de yeleğinizi kullanabilirsiniz. Tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Benim gibi böyle 3 renk çalışmak zorunda değilsiniz. Tek renkle de gayet güzel olur. İstediğiniz motif çalışmasıyla da süsleyebilirsiniz. Bu detaylar tamamen sizin tercihinize kalmış. Uzunluğuna son haliyle bir daha bakalım. 25 santim omuzdan etek ucuna kadar 25 santim olmuş. Genişliği de 23 santim çalışmış olduk. Bu santim ölçüleri sizin elinizin sıkılığına, ipinizin kalınlığına göre değişkenlik gösterir biliyorsunuz. Koltuk altından itibaren bakayım. Şöyle 15,5 santimde koltuk altından itibaren uzunluğumuz görünüyor. Biraz daha büyük nasıl yaparız hemen onu anlatmaya çalışayım. Biz yeleğimizi 60 ilmekle başlamıştık. Sizler büyük yapmak istiyorsanız mesela bu yelek 6 ay 1 yaş arası uyumlu oldu diyebilirim. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşların 1-2 yaş arası 70 ilmek başlayıp uzunluğunu da sizin bebeğinizin kalıbına göre ayarlarsınız. 68-70 sıra olabilir. Tabii ki koltuk altında ben kesmeler yapmıştım ve 56 ilmeğe düşmüştük. 2 ilmek sağında 2 ilmek solunda. Sizler de 70 ilmek başladığınızda 3 ilmek sağında, şu arka taraftan bahsediyorum. 3 ilmek burada, 3 ilmek burada, 6 ilmek eksiltip yeleğiniz 64 ilmeğe düşecek şu koltuk oyuntusundan sonra. Bu 64 ilmeği de omuzda 20, bir omuzum, 20 diğer omzum, 24 ilmekte ensede keserek ayrımı yapabilirsiniz. Ön tarafa geçtiğinizde de yine bu elinizdeki 20 ilmeği 15-16 sıra örersiniz ve artırmalar yapmaya başlarsınız. Bu artırmaları yaparak ön için 38 ilmeğe ulaşana kadar bu detayı tamamlayabilirsiniz. Ön tarafınızda 38 ilmek olduğunda uzunluğunu da yine aynı şekilde ayarladığınızda yeleğiniz büyük olacaktır. Bu ufak matematikle yeleğinizi büyütüp küçültebilirsiniz. Aslında çok bu haliyle tamamladık. Elimden geldiğince yine sizler için anlatmaya çalıştım. Daha farklı çalışmalarda görüşmek üzere. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.